Moda hızla değişiyor. Bir hafta neon, bir sonraki hafta pastel. Instagram ve TikTok'ta gördüğünüz haul videoları yeni trendlerin her an sizi yakalayabileceğini hatırlatıyor. Fakat bu hızla değişen modanın yanı sıra geçmişin zarafetini yeniden hatırlatan sessiz bir dönüş yaşanıyor. Retro ve vintage modanın yeniden doğuşu. Bir zamanlar annenizin dolabında saklanan ipek bluzlar ya da babanızın giydiği toprak tonu ceketler. Bir hatıranın, bir dönemin taşıyıcı unsuru gibi görünen bu parçalar, gençlerin nazarında modern dünyanın tüketim hızına da meydan okuyor. Aslında hızlı moda ve retro arasındaki bu çatışma sadece bir estetik tartışma değil. Aynı zamanda çevresel ve sosyal bir tarafı var. Hızlı moda, trendlerin bir hafta içinde sosyal medyadan podyuma, podyumdan mağazalara taşındığı bir üretim ve tüketim modeli. Amaç, tüketicinin sürekli yeni ürün almasını sağlamak, ucuz, hızlı ve bol seçenekli kıyafetler sunmak. Zara, H&M gibi uzun yıllardır piyasada olan markalar, Shein veya Temu gibi yeni nesil platformlar bu modeli örnekliyor. Eskiden moda dünyasında iki ana sezon vardı. İlkbahar yaz ve sonbahar kış. Günümüzde ise mikro sezonlar ortaya çıktı. Kıyafetler haftalar içinde tasarlanıyor, üretiliyor, gönderiliyor ve satılıyor. Bu sistem yüksek hacim, düşük maliyet ve hızlı satış üzerine kurulu. Tüketiciler daha çok alır, daha az giyer ve kısa sürede atar. Dolayısıyla dolaplar hızla dolarken kıyafetlerin ömrü kısalır. Dolayısıyla hızlı moda sadece alışkanlık veya trend meselesi değil, üretim ve tüketim süreçleriyle çevresel ve sosyal maliyetleri de doğrudan etkiliyor. Hızlı moda sadece gardıropları doldurmakla kalmaz. Dünyamızın kaynaklarını tüketir, atık üretir ve işçi haklarını göz ardı edebilir. Hızlı moda, su ve kaynak kullanımı konusunda son derece acımasız. Sadece bir pamuk tişört üretmek yaklaşık 2700 litre suyun harcanmasına yol açıyor. Bu bir kişinin 3 yıl boyunca içtiği suya eşdeğer. Dünya genelinde tekstil sektörü su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturur. Pamuk üretimi ve boyama işlemleri hem suyu kirletiyor hem de tarım arazilerini tüketiyor. Hızlı modanın sebep olduğu sorunlardan biri de atık. Her yıl dünya genelinde milyonlarca ton tekstil atığı oluşur. Avrupa'da kişi başına düşen tekstil atığı yılda yaklaşık 12 kilogram. Ancak sadece %1'i yeniden kıyafet üretiminde geri dönüştürülüyor. Bu, hızlı moda ürünlerinin çoğunun çok kısa sürede çöpe gittiğini gösteriyor. Mikroplastik meselesi var bir de. Sentetik lifler, yıkama ve işleme sırasında mikroplastik madde salıyor. Bu maddeler okyanuslara karışıyor ve deniz ekosistemleri üzerinde kalıcı hasara yol açıyor. Ayrıca boyama ve finisaj işlemleri büyük miktarda arıtılmamış kimyasal atığı çevreye bırakıyor. Moda endüstrisi küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8 ila %10'unu oluşturuyor. Bu oran havacılık ve deniz taşımacılığı sektörleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Üretim, lojistik ve hızlı dağıtım zinciri karbon salımını artırıyor. İşin bir başka kirli boyutu da işçilerin kötü sosyal haklarda çalıştırılıyor olması. Birçok hızlı moda ürünü düşük ücretli ülkelerde üretiliyor. İşçiler uzun saatler çalışıyor, güvenlik standartları oldukça düşük ve işçi hakları sınırlı. Al kullan at döngüsü sadece çevreyi değil, insanları da etkiliyor. Özetle hızlı moda, ucuz ve trend görünse de hem çevreye hem de topluma ağır bir gizli bedel ödetiyor. Avrupa hızlı modanın sadece kısa süreli tüketim alışkanlığı oluşturmadığını, aynı zamanda ciddi çevresel ve sosyal maliyetler doğurduğunu fark etti. Bu maliyetler doğal kaynakların tükenmesinden işçi haklarının göz ardı edilmesine kadar geniş bir yelpazede. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri artık bu sektörü yalnızca estetik veya ekonomik bir alan olarak değil, sürdürülebilirlik ve etik bir sorumluluk alanı olarak görüyor. Hedef, markaları ve tüketicileri daha bilinçli davranmaya yönlendirmek. Avrupa'da hükümetler hızlı moda markalarının kısa ömürlü, çevreye zarar veren ürünler üretmesini engellemeyi, bunun yerine uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir tasarımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, tüketiciyi cezalandırmak değil, üretim ve tüketim alışkanlıklarını dönüştürmek üzerine kurulu. Markalar, ürünlerinin ömrü bittiğinde ortaya çıkan atıkların maliyetini üstlenmek zorunda.
Bu, belediyelerin ve tüketicilerin üzerindeki yükü azaltırken markaları daha çevreci tasarımlar yapmaya teşvik ediyor. Örneğin dayanıklı ve tamir edilebilir ürünler üreticiler için daha az maliyet oluşturuyor ve uzun vadede kazanç sağlıyor. Bazı ülkeler hızlı moda ürünlerine özel vergiler getirerek kısa ömürlü ve çevresel etkisi yüksek kıyafetleri pahalılaştırıyor. Öte yandan tamir hizmetleri veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan markalar teşvik ediliyor. Böylece tüketiciye sadece ucuz değil, sürdürülebilir seçenekler cazip hale geliyor. Avrupa, markaların çevresel ve sosyal etkilerini şeffaf bir şekilde raporlamasını zorunlu kılıyor. Ürünlerin dayanıklılığı, geri dönüştürülebilirliği veya üretim koşullarıyla ilgili bilgiler artık tüketicinin erişimine sunuluyor. Bu şeffaflık markaları sorumlu davranmaya ve tüketiciyi bilinçli seçimler yapmaya yönlendiriyor. Birkaç örnek verecek olursak, Fransa, hızlı moda ürünlerini vergiye yükümlü kılarak kısa ömürlü ve çevresel maliyeti yüksek ürünleri pahalılaştırıyor. İsveç ve Hollanda tamir hizmetlerini ucuzlatıp teşvik ederek tüketiciyi yeniden kullan modeline yönlendiriyor. İspanya, markaların geri dönüşüm sistemlerine katılımını zorunlu kılıyor. Ancak vergi ve teşvikler alanında hala eksikler var. Avrupa'nın yaklaşımı cezalandırmadan ziyade davranış değiştirmeye odaklanıyor. Sadece vergi uygulamak yerine markaları sürdürülebilir tasarıma teşvik eden bir karma sistem kuruyor. Üretici sorumluluğu, mali teşvikler ve şeffaflık bir arada kullanılıyor. Böylece sektörün mantığı değişiyor. Ucuz ve tek kullanımlık kıyafetler artık en cazip seçenek olmaktan çıkıyor. Tüm bu önlemler hızlı moda sektöründe bazı somut değişimlere yol açacak gibi görünüyor. Nitekim büyük markalar ürün tasarımında dayanıklılığı ve geri dönüştürülebilirliği artırdı. Tüketicilerse artık sadece fiyat odaklı değil, sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurarak alışveriş yapıyor. Avrupa hızlı moda konusunda öncü olsa da bu sorun sadece Avrupa'ya özgü değil. Dünya genelinde birçok ülke kendi politikaları ve stratejileriyle bu soruna çözüm arıyor. Amerika'da da bu konuda atılmış bazı adımlar mevcut. Amerika'da hızlı moda vergilendirilmesi veya zorunlu üretici sorumluluğu yaygın değil. Bunun yerine markalar üzerinde gönüllü sürdürülebilirlik uygulamaları ve tüketici farkındalığını artırmaya yönelik kampanyalar öne çıkıyor. Patagonya gibi bazı markalar tamir ve geri dönüşüm hizmetlerini teşvik ederek ürün ömrünü uzatıyor. Sosyal medya ve çevre örgütleri tüketiciyi bilinçlendirme konusunda aktif rol oynuyor. Bir başka örnek de Japonya. Özellikle atık yönetimi ve yeniden kullanım konusunda yenilikçi yöntemler geliştiren Japonya'nın bazı şehirlerinde tekstil atıkları ayrı toplanıyor ve yeniden işlenerek yerel pazarda satılıyor. Ayrıca kiralama hizmetleri ve sürdürülebilir tasarım yarışmalarıyla genç tasarımcılar çevre dostu ürünler üretmeye teşvik ediliyor. Tamir ve yeniden kullanım kültürünün yaygınlaştığı bir diğer ülke de Güney Kore. Tamir hizmetlerinin ucuz ve erişilebilir olması ikinci el pazarlarının canlı kalmasını sağlıyor. Büyük şehirlerde tekstil atıkları ve geri dönüşüm uygulamaları sıkı denetleniyor ve genç kuşak ikinci el ve vintage ürünleri benimsemeye yönlendiriliyor. Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinde de yavaş moda ile ilgili bazı çalışmalar var. Bu projeler hem istihdam oluşturuyor hem de hızlı moda ürünlerinin çevresel etkisini azaltıyor. Latin Amerika genelinde yavaş moda ve el işi ürünler bilinçli tüketiciler arasında giderek popülerleşiyor. Bazı Afrika ülkeleri ikinci el ve bağış kıyafetlerin ekonomik etkilerini düzenlemek için özel politikalar geliştiriyor. Amaç yerel tekstil üretimini korumak ve hızlı moda bağımlılığını azaltmak. Bu bağlamda sürdürülebilir ticaret, eğitim ve toplumsal farkındalık projeleri bir araya getiriliyor. Yavaş moda akımı ülkemizde de daha az al, daha uzun giy prensibini benimsiyor. Yani hızlı moda döngüsüne karşı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Retro ve vintage tarz geçmişin moda çizgilerini tekrar gündeme taşıyor. Sokak modasında 90'lar, 2000'ler hatta 80'ler silüetlerine yoğun bir ilgi var. Bu iki yönelim bir araya geldiğinde moda tüketimini yavaşlatmak, parçaları daha uzun kullanmak, eski parçaları yeniden değerlendirmek gibi bilinçli alışveriş ve stil seçimi davranışları gelişiyor. Örneğin vintage kıyafetler kullanım ömrünü uzatarak kaynak tüketimini azaltabiliyor. Türkiye'de henüz hızlı moda modelini tamamen dönüştürmüş büyük ölçekli sistemsel adımlar yaygın olmasa da tüketici düzeyinde yavaş moda ve retro vintage yönelimlerinde bir kayma olduğu görülüyor. Bu yönelimler sürdürülebilirlik açısından umut verici. Eski parçaların yeniden kullanımı, üretim hızının düşürülmesi, stilin uzun ömürlü olması gibi artılar sağlıyor. Ancak etkiyi büyütmek için üretim tarafında da sürdürülebilir malzeme kullanımı, atık azaltımı,
Yerli tasarım ve tamir ve yeniden kullanım altyapılarının gelişmesi gerekiyor. Hızlı moda sadece giyim alışkanlıklarını değil, dünyanın ekolojik dengesini de kökten sarsıyor. Düşük maliyetli ve kısa ömürlü kıyafetlerin seri üretimi hem doğaya hem insana ağır bir fatura çıkarıyor. Tekstil sektöründe israf edilen su miktarı ve sentetik ürünlerden kaynaklanan karbon salımı, küresel havayolu taşımacılığı ve denizcilik toplamından bile fazla. Üretimin ucuz iş gücüyle yürütüldüğü Bangladeş, Vietnam ve Pakistan gibi ülkelerde ise durum daha da çarpıcı. Milyonlarca işçi asgari ücretin altında ve çoğu zaman sağlıksız koşullarda çalışıyor. Moda endüstrisinin yeni sezon takıntısı bu emeği görünmez kılıyor. Tüketici tarafında da tablo pek farklı değil. Hızla değişen trendler alışverişi bir ihtiyaçtan çok duygusal bir doyum aracına dönüştürdü. İnsanlar artık giysileri kim olduklarını anlatmak için değil, kısa süreli bir mutluluk hissi için satın alıyor. Böylece moda bir yaratıcılık alanı olmaktan çıkıp tüketim döngüsünün hızla dönen dişlilerinden biri haline geliyor.